Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Pidemin güzelliğini. Sünger. İçinde yağ ve yumurta olduğu için şöyle yaparım. Bakın. Tekrar açılıyor. Gerçekten de sırtı. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasayla soğanla çok güzel bir börek gibi pide yapacağım. Hem pratik hem lezzetli hem sağlıklı bu tarifimi sizlere öneriyorum. Yapım aşaması: hamurumuzu önce mayalayarak işe başlıyoruz. 10 gram kuru maya içerisine bıraktım kasemin. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. 2. su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Kuru maya olduğu için erimesinden emin olduktan sonra unumu vereceğim. 2 su bardağı unumu öncelikle ilave ediyorum. Eliyorum. 2 su bardağı un daha ilave ediyorum. Hepsini eledikten sonra karıştıracağım. Elemiş olduğumuz unu sıvıyla birlikte güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel toparlandı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ki börek gibi olsun, hamurum da yumuşak olsun. Bu aşamada. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet de yumurta kırdım üzerine, bakın. 1, 2. Şimdi önce yumurtamı şöyle bir çırpıyorum. Hepsini birlikte güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle yumurta ile zeytinyağı güzelce hamuruma yedirdim. Bakın kıvam bu. Şimdi üzerine örtüyorum. 50 gram zeytinyağı tencereme ilave ediyorum. Doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum ve yumuşatıyorum. Kuru soğanım yumuşadı. Şimdi doğramış olduğum pırasalarımı ilave ediyorum. 1 kilo pırasam var. Pırasalarımı da pişirmeyeceğim. Sadece yumuşamasını bekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiberim var. Baharatlarım bu kadar. Tuzu ben hep az koyuyorum arkadaşlar. Bütün tariflerimde siz dilediğiniz gibi artırabilirsiniz. Şimdi bakın, iyice kavurmuyorum. Sadece pırasamı yumuşattım. Hazır. Bu kadar yeterli. Yumuşamasını sağladım. Çünkü tekrar hamurla birlikte pişecek. Bakın hamurumuz ne kadar güzel kabardı. Biraz da taşmış örtüye. Böyle ben şimdi elimi yağladım. Güzelce bu poşeti temizleyeceğim. Bu şekilde. Tepsimi yağladım zeytinyağı ile. Tabii ben bu tarifimde zeytinyağı kullandım. Siz dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı şart değil. Şöyle biraz susam serpiyorum. Dibine çok yakışıyor ve yapışmayı da engelliyor. Bakın hamurumun güzelliğini. Şu elime biraz yağ alıyorum. Yağlıyorum elimi. Susamlar da elimde kaldı ama kalsın. Çünkü hamurun içinde susam çok güzel oluyor. Şöyle hafif bir havasını alıyorum önce. Bakın. Çünkü tekrar tepsi mayası olacak. Şimdi tepsimin içerisine boşaltıyorum. Şöyle ortasını boşaltıyorum ki eşit miktarda her köşesine. Şimdi elimi yağlıyorum. Bunu dağıtıyorum. Elimi yağladım. Şu şekilde tepsime güzelce yerleştiriyorum.
Eşit olmasına özen gösteriyorum. Her kalınlığının. Pırasamızı yumuşatmıştık. İçerisine bir kase 200-250 gram dilediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Bende çökelek vardı. Ben çökelek koydum. İriyen peynir de güzel oluyor. Bir demet dereotumu, hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar bu tarifim pizza gibi oluyor. Bakın, sebzesi bol, hamuru az. Eşit miktarda her yerine. Şimdi üst açık pişireceğim ben. Fırınımın alt katına koyuyorum. Çünkü üstü hemen pırasalarım kızarmasın, rengi bozulmasın diye. Bu şekilde tüm malzemeyi yerleştiriyorum. Ben bu şekilde biraz tepsi mayası olması için bir 15 dakika bekleteceğim. Şimdi fırınımı açıyorum. O arada fırınım ısınıyor. Arkadaşlar, bu tarifimi eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Bu tarifim pizza gibi oluyor, pide oluyor. İsmi pide ama içindeki malzemeler ve pişirme tekniğiyle aynı pizza lezzetinde oluyor. Hepinize afiyet olsun. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına pişmek için gidiyor. Pırasalı pidem fırından çıktı. Bakar mısınız şu harika görüntüye? Üzerine hamur koymadığımız için pırasalar da çok güzel kızardı. Muhteşem bir görüntü oldu. Bu enfes tarifi sizlere öneriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hepinize afiyet olsun. Lütfen Selvi'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Kesiyoruz. Evet, size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Pidemin güzelliğini. Sünger. İçinde yağ ve yumurta olduğu için şöyle yapalım. Bakın, tekrar açılıyor. Gerçekten da sırtı susamladım. Buyurun, hepinize afiyet olsun.